Herkese selamlar. Kazakistan'da başlayan sokak olayları artık hepimizin malumu. Ancak son ortaya çıkan önemli detay bizi derin düşündürmesi gerekiyor. Çünkü adeta bir film repliğinde olduğu gibi yine mi sen diyeceğimiz şekilde yine mi Soros verdik. Ülkede petrol ve gaz kalemlerine sürekli zam yapılmasıyla başlayan olaylar adeta isyan ve yağmalamaya dönüştü. Ülkeyi yaklaşık olarak 32 yıldır yöneten Nazarbayev, İhtiyar defol sloganıyla protesto ediliyor şimdilerde. Yani bu filmde günah keçisi Nazarbayev. Yani elbette ki Nazarbayev'in hataları vardır. Bu işin farklı bir boyutu. Ancak değinmek istediğim yer orası değil. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığından istifa edip elbaşı sıfatıyla Milli Güvenlik Konseyi'ne başkan olmuştu. Protestolar başlayınca oradan da istifa etti. Ama ihtiyar defol diyen protestocuların isyanı bir türlü durmak bilmedi. Yani dert aslında Nazarbayev değildi. Hatta öyle ki acımasızca kendi askerine, polisine saldırıp devlet mallarına dahi zarar verir duruma düştüler ne yazık ki. İsyan durdurulamıyordu. Sonra Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden destek istedi. Tabi burada yine bu yardım talebi cilalamaktan başka bir şey değildi. Yani Rusya tek başına Kazakistan'a giriyor olmasın diye, gözükmesin diye Sovyetlerden ayrılan ülkelerden yardım istenmiş oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev devlet televizyonu aracılığıyla halka seslendi. Объединенный миротворческий контингент Tokayev, askerlere teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyledi. Hükümet karşıtlığına dönüşen protestolarda ölü sayısı arttı. Öte yandan ülkeye çağrılan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi Rusya ve Belarus'un barış güçleri ülkeye vardı. Zaten şunu da söylemek lazım. Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev de Rusya yanlısı, Putin'le yakın ilişkileri olan bir adam. Bakıyorsun abi kim bunlar diyorsun? Rusya, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan. Tabi ilk giren Rusya oldu ve böylelikle Kazakistan'ın doğrudan iç işlerine müdahale edilmiş oldu. Ama burada önemli bir detay var. Avrupa yani Amerika kanadı iç işlerine müdahale ediyor ki zaten birazdan müdahale ettiğini de dile getireceğiz. Önemli detay şurası ki Amerika mevcut rejimi değiştirmek için müdahale ediyor. Rusya ise rejimi korumak için müdahale ediyor. Yani tam bir filler tepişirken karıncalar ezilmesi meselesi. Tabi bu işin ironik tarafları da var. Mesela Kazakistan'a hemen asker gönderen Ermenistan yönetimi. Yani Nikol Paşinyan. Paşinyan dediğimiz adam 2018 yılında yine sokak isyanlarıyla başlayan olaylardan sonra Başbakan Sarkisyan'ı devirip koltuğa oturan isim. Yine sokak olayları. Yine başka bir asker gönderen ülke Kırgızistan ve Cumhurbaşkanı Sadir Japarov. Japarov da 2012 yılında Bişkek'te sokak olaylarıyla insanlarla ülke yönetimine el koymak istedi. Taşiyev ile birlikte yakalandı ve cezaevine gönderildi. 2013 yılında serbest bırakıldı. Uslanmadı, bu kez politikacı Emilbek Kaptagayev'i kaçırma olaylarına karıştı. Kıbrıs'a kaçtı. 2017 yılında tekrar yakalandı, cezaevine konuldu. 2020 yılında yine seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokak isyanları çıkmıştı. İsyanlardan sonra cezaevinden kaçırıldı ve bir süre sonra başbakan oldu. Yani demem o ki asker gönderenler de aslında sokak isyanları ile kendi ülkelerinin yönetimine el koymuş kimselerdi. Tabi bu arada Çin'den de destek geldi ve dış güçler Kazakistan'da renkli devrim yapmaya çalışıyor dedi özetle. Aslında bu cümle önemli. Renkli devrim. Devlet Başkanı ve bugünden itibaren Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak azami düzeyde sert olmayı planlıyorum. Halkla birlikte olmak benim anayasal yükümlülüğüm. Bu kara süreçten hep birlikte güçlenerek çıkacağız. Mali olarak desteklenen komplocuların titizlikle düşünülmüş bir eylem planı hazırladığı görülüyor. Halkın bana destek vereceğinden eminim. Tabi sadece isyanla başa gelenlerin isyanı bastırmak için asker göndermesi tek ironi değil. Mesela başka ilginç ironi de Amerika'dan geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kazak makamları protestoları gayet basit şekilde bastırabilir. Niye başka ülkelerden askeri yardım istiyorlar? Bu hiç mantıklı değil. Rusya girdiği yerden çok zor çıkar minvalinde bir açıklama yaptı. Rusya girdiği yerden zor çıkar. Evet, ironi olan yer tam da burası. Hani derler ya kişi kendinden bilir işi diye.
Tam da öyle olmuş bir durum bu. Kendileri girdikleri yerden ışık hızında çıktıkları için Rusya girdiği yerden çıkmaz diyorlar tabii. Rusya niye çıksın ki kardeşim? Çıkmaz. Kazakistan çünkü Rusya için bir kale. Bu kaleyi sizin Soros'unuzun sinsi planlarına bırakır mı? Bırakmaz abi. Arap Baharı'nın arkasındaki sinsi organizatör Soros, Kazakistan'da da boy gösteriyorsa çıkmaz abi Rusya. 2000 yılında siz kalkıp Bosna katili Milosevic'i Soros üzerinden desteklerseniz Rusya'da kalkar Sırpları destekler, buldozer devrimi olur. Yahu kardeşim, ülkelerde denetimsizlik yüzünden veya çıkar ilişkileri yüzünden bu ve benzeri vakıfları destekler ya da ses çıkarmazsanız Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın söylediği gibi Soros mafya çetesiyle muhatap olmak zorunda kalırsınız. Sadece Müslüman ülkelerde Soros'u sahnede falan sanmayın ha. O her yerde. Küresel piramidin çetesine hizmet etmeyen kim varsa onun evinin içindeki Truva atıdır Soros. Mesela İsrail'de 2021 yılında başlayan sokak protestolarında Netanyahu yargılansın diyenleri Soros'un finanse ettiği gibi ve 7 aydır İsrail'de o protestoların devam ettiği gibi. Ya da eski ABD Başkanı Trump seçimi kazanınca başlayan protestolarda Soros'un olduğunun ortaya çıkması gibi. Ya da 2017'de Türkiye'deki protestolarda Osman Kavala'nın paravan olarak yer aldığı olaylarda Soros'un olduğunun ortaya çıkması gibi. Hani dedim ya az önce çıkar ilişkisi ve denetimsizlik olursa diye, kimse kusura bakmasın ama bu hataya Kazakistan'da düştü. Eğer benzerleri olursa Türkiye'de düşer. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1995 yılından beri Soros Vakfı Kazakistan'da faaliyette ve Nazarbayev rejimiyle de araları çok iyi. Rusya ile Rusya'nın müttefiki olan tüm ülkelerde hemen hemen Soros Vakfı ve benzeri vakıfların faaliyetleri yasaklanmış halde. Ama Kazakistan'da ısrarla reformcu rejimiz diyerek bu vakfın faaliyetlerine yer verilmeye devam ediyor. Ya daha 2014 yılında Soros Kazakistan'ı ziyaret etmiş, bildiğin adam krallar gibi karşılanmıştı abi. Yani Soros Vakfı yıllardır Kazakistan'da faaliyetteyken neredeydiniz? Ya da tüm bu isyanların baş mimarı olan Uyan Kazakistan isimli siyasi harekete Soros Vakfı 100 milyon dolar para aktarırken neredeydiniz? Ama asıl mesele şu. Elbette ki görünen o ki Kazakistan'da yaşananlar belki önce gerçekten sürekli zam ile beli bükülen halkın haklı isyanı ile başlamıştı. Fakat daha sonra her iki taraftan da, yani hem ABD destekli Soros hem sen denize düştün, yılan benim, ister sarıl ister sarılma diyen Rusya'nın müdahalesi ile terörize olaylar haline geldi. Bilerek terörize dedim. Çünkü sokakta olan herkese terörist damgası vurulmaya başlandı. Evet, bu olayların başlama noktası Soros olabilir. Hatta kucağıma düşsünler diye Rusya bile tertip etmiş olabilir. Ancak aralarında provokatörler var diye sokakta olan herkese de terörist denmesini ben doğru bulmuyorum. Herkese terörist demek yerine Uyan Kazakistan hareketinde kimler var onlara bir bakın. Ya da bu hareketin kurucuları içindeki eski Soros üyesi ve ABD istihbaratı ile arası iyi olduğu söylenen Dimas Alshanov kimmiş? Kazakistan'da Soros Vakfı ile ilişkileri nasılmış? Bunu bir inceleyin. Ya da kaçak olan eski Enerji Bakanı Muhtar Albayazov'un Soros Vakfı ile ilişkilerine bir bakın. Sokakta hak arayan garibana terörist desen ne olur? Yılanın başını ezmedikçe.